Merhabalar arkadaşlar. Pratik Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizler için şahane bir çörek tarifi hazırladım. İster kahvaltıya, ister çay saatlerinize, isterseniz akşam yemeği için hazırlayabileceğiniz her evine hitap eden mükemmel bir çörek tarifidir. Beni izleyip yorum ve beğeni yaparak verdiğiniz destekler için çok teşekkür edip hemen tarifime geçiyorum. Çöreğimizin hamuru için yoğurma kabına bir paket kuru maya almakla başlıyoruz. Üzerine bir yemek kaşığı toz şeker, bir tane yumurta, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, yarım tatlı kaşığı tuz ve 1 su bardağı ılık süt ekleyip karıştırıyoruz. Karışıma son olarak 3 su bardağı un ekleyip spatula ile toparlıyoruz. Kullandığım bardak ölçüm 200 mililitre ama yine de verdiğim tüm malzemelerin gram olarak ölçülerini videonun açıklama kısmına ekliyorum. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Spatula ile yeteri kadar toparlayınca özleşmesi için elimizde birkaç dakika yoğurmalıyız. Yoğurma işlemini tamamladıktan sonra yapışma sorununu ortadan kaldırmak için hamurun üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküp hamurun her tarafının yağlanmasını sağlıyoruz. Hamuru güzelce yağlayıp toparladıktan sonra üzerini kapatıp mayalanması için 40 dakika dinlendiriyoruz. Hamur dinlenirken biz de köftesini hazırlayabiliriz. Öncelikle bir tane soğanı rendelemekle başlıyoruz. Sonrasında 2 diş sarımsak eziyoruz. 4 diş gibi görünse de 2'ye böldüm. Yani 2 diş sarımsak kullanıyoruz. Üzerine 2 yemek kaşığı galeta unu, yarım tatlı kaşığı tuz, baharat olarak birer çay kaşığı kekik, karabiber, kırmızı pul biber, yeni bahar ve nane ekliyorum. Sonrasında bir tane yumurta, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 300 gram kıyma ve bir tutam ince doğranmış maydanoz ekleyip karıştırarak yoğuruyoruz. Köftenin yoğurma işlemi tamamlanınca minik minik köfteler yapıyoruz. Küçük küçük parçalar koparıp erik büyüklüğünde yuvarlıyoruz. Gösterdiğim boyutlarda tam 34 tane köfte çıktı. Köftelerimizi hazırladık. Bu arada hamurumuz da kabarıp 2 katına çıkmış. Yine aynı hamuru da köfte gibi minik minik yuvarlıyoruz. Hamuru köfteye göre ayarlayabiliriz. Yani 34 tane köftemiz var. 34 tane de hamur bezesi yapıyoruz.
Köfteleri ve hamurları hazırladıktan sonra kullanacağımız tepsiyi birkaç yemek kaşığı kadar sıvı yağla yağlıyoruz. Ben aslında öncelikle bu tepsiyle başladım ama sığmadığı için birazdan büyük tepsiye aktarırken de gösterip tepsi boyutunu vereceğim. Bezeleri elimizle inceltip ortasına köfte yerleştiriyoruz. Sonrasında kapatıp yuvarladıktan sonra tepsiye çok sıkı olmayacak şekilde, yani hafif kabarma payı bırakarak yerleştiriyoruz. Az önce de söylediğim gibi ilk kullandığım yuvarlak cam tepsiye sığmadı. Bu tepsi 35 santim. Siz direkt büyük tepsiye yaparak aktarmak zorunda kalmazsınız. Tamamını tepsiye yerleştirdikten sonra 170 derece fırına verip 30 dakika pişiriyoruz. Çöreğimizin sosu için karıştırma kabına 1 yemek kaşığı salça alıyoruz. Üzerine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı yoğurt ekleyip karıştırıyoruz. ...30 dakika sonra fırından aldığımız çöreğimizin üzerine öncelikle hazırladığımız sosu sürüyoruz. Sonrasında ince doğranmış maydanoz serpiyoruz. Ve son olarak rendelenmiş kaşar peyniri bırakıyoruz. Ben 300 gram peynir kullandım ama daha az veya daha çok kullanabilirsiniz ya da peynirsiz de yapabilirsiniz. Sos sürüp maydanoz ve peyniri bıraktıktan sonra ikinci kez fırına gönderiyoruz. 180 derece fırında 15 dakika peynirler eriyene kadar pişiriyoruz. Aslında burada fırında kalma süresi size bağlı. Peynirler erisin yeter derseniz 10 dakikada erir. Ama ben kızarmış severim derseniz 15-20 dakika sürer. Çöreğimiz servise hazır. Sıcak sıcak birkaç tane tabağa alıp parçalayıp içinde göstermek istiyorum. Bu çöreği denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. İnanın bir kez denedikten sonra hep yapmak isteyeceksiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni desteklemek için beğeni yapıp küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Kanalıma hala abone değilseniz yeni gelecek birbirinden güzel ve pratik tarifleri kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.